Merhaba. Bugün sizin için genelde ana akım iktisatta pek de ön plana çıkmayan ama kendine özgü bir yeri olan bir ekolü, Avusturya İktisat Okulu'nu konuşacağız. Elimizdeki kaynakları şöyle bir taradık. Wiki girdileri, makaleler, transkriptler var. Amacımız bu okulun felsefesini, temel fikirlerini neden bu kadar etkili ve tartışmalı olduğunu anlamanıza yardımcı olmak. Peki bu okulun temelinde ne yatıyor? En başta birey var. Yani metodolojik bireycilik. Toplumsal olayları anlamak için bireyin eylemlerine, kararlarına bakmak lazım diyorlar. Evet, gruplara değil bireye odaklanıyorlar. Aynen. Sonra sübjektif değer teorisi geliyor. Yani bir şeyin değeri ona ne kadar emek harcandığıyla değil, sizin ona ne kadar önem verdiğinizle ilgili. Kişisel tercihler belirliyor değeri, evet. Oldukça. Bu birey odaklılık bizi Mises'in praksiyoloji dediği yönteme getiriyor. Yani insan eyleminin mantığını anlamaya çalışıyor. Ampirik gözlemden ziyade mantıksal çıkarımla ilerliyor. Mantıksal çıkarım mı? Yani deney yapmadan sadece düşünerek mi? Gibi evet. Bu yüzden bilimsel değil ya da fazla felsefi gibi eleştiriler alıyor zaten. Ama Mises için iktisat evrensel bir insan eylemi mantığının bir dalı gibi. Anladım. Peki şu değer meselesi, Menger'in sübjektif değer teorisi. Tamamen kişisel mi yani değer? Diniz önemden kaynaklanıyor, özellikle de o malın bir sonraki biriminden yani marjinal biriminden alacağınız fayda çok önemli. Şu meşhur çölde bir bardak su örneği gibi mi? Aynen öyle. Çöldeki suyun değeriyle şehirdeki bir olamaz. Çünkü ihtiyaç ve koşullar farklı. Bu düşünce 19. yüzyıldaki o büyük marjinal devriminde temel taşlarından biri. Peki bu sübjektif değer ve piyasa fiyatları Mises'in sosyalizm eleştirisiyle nasıl bağlanıyor? Şu ekonomik hesaplama problemi dedikleri. Şöyle, Mises diyor ki, eğer özel mülkiyet yoksa ve serbest piyasada fiyatlar oluşmuyorsa, merkezi bir planlamacı hangi kaynağın nerede nasıl en verimli kullanılacağını bilemez. Fiyatlar birer bilgi sinyali aslında. Neyin kıt, neyin bol olduğu bilgisi gibi mi? Tam olarak, talep ne yönde, kıtlık nerede? Bu bilgiyi taşıyor fiyatlar. Hayek de bunu bilgi problemiyle destekliyor. Bilgi toplumda dağınık halde bulunur, bunu merkezde toplamak imkansızdır diyor. Yani Avusturya Okulu'na göre sosyalizm sadece verimsiz değil, teorik olarak da mümkün değil mi? Temelde evet, bilgi eksikliği yüzünden çökeceğini iddia ediyorlar. Krizlere bakışları da farklı o zaman. Yani genelde talep düşüklüğü falan denir ya. Onlar suçu daha çok devletin para politikasına, özellikle Merkez Bankası'na atıyor. Avusturya İş Çevrimi Teorisi ABCT dediğimiz şey bu. Nasıl yani? Merkez Bankası faizleri yapay olarak, yani piyasa koşullarının altına düşürdüğünde, girişimciler yanlış sinyal alıyor. Sürdürülemeyecek projelere, o yanlış yatırımlar dedikleri şeye girişiyorlar. Sonra da balon patlıyor. Aynen. Sonunda o yapı çöküyor ve kriz ortaya çıkıyor. Yani krizin kökeninde yapay kredi genişlemesi var diyorlar. Çözüm yine devleti daha az müdahale ettirmek o zaman. Temel fikir bu yönde, evet. Bu da bizi Hayek'in önemli bir kavramına, spontane düzene getiriyor. Spontane düzen, yani kendiliğinden oluşan düzen mi? Evet, tıpkı dilin veya bazı ahlak kurallarının gelişmesi gibi. Piyasada böyle karmaşık bir yapı. Kimse onu tepeden planlamıyor ama milyonlarca insanın kendi çıkarı peşinde koşarkenki etkileşimleriyle bir düzen ortaya çıkıyor. Ve bu düzen genellikle bilinçli tasarlanmış bir düzenden daha esnek ve verimli oluyor Hayek'e göre. Devlet müdahalesine bu kadar mesafelilerse, paraya yaklaşımları da herhalde farklıdır. Sağlam para dedikleri şey bu mu? Tam üstüne bastınız. Devletin kontrol ettiği, karşılıksız basılan fiyat paraya, yani günümüzdeki paralara karşılar. Enflasyonu bir tür gizli vergi, hatta hırsızlık olarak görüyorlar. Neden hırsızlık? Çünkü paranın değerini düşürerek insanların alım gücünü, birikimlerini eritiyor devlet, diyorlar.
Bu yüzden tarihsel olarak altına, gümüşe dayalı parayı savunmuşlar. Günümüzde de hani bazı liberteryen çevrelerde Merkez Bankası kapatılsın, "and the Fed" sloganı buradan geliyor. Kripto paralarla ilgileri de buradan mı kaynaklanıyor acaba? Olabilir, evet. O merkezi olmayan yapı, devlete olan güvensizlikle birleşince cazip gelmiş olabilir bazılarına. Bir de sık sık duyduğumuz yaratıcı yıkım var. Schumpeter'le anılıyor genelde. O da mı bu okuldan? Schumpeter, evet, Avusturya okuluyla ilişkili çok önemli bir iktisatçı. Yaratıcı yıkım fikri şu: ekonomik gelişme için yenilik şart. Ama her yenilik eski ve verimsiz olanı, yani teknolojiyi, iş yapış biçimini, hatta bazen sektörleri yok ediyor. Matbaanın hattatları bitirmesi gibi mi? Ya da işte dijital müziğin CD'leri. Aynen. Ya da kaynaklarda geçen örnekle Uber'in geleneksel taksiciliği sarsması gibi. Bu süreç acı verici olabilir ama Schumpeter'e göre ilerlemenin kaçınılmaz bedeli ve aynı zamanda motoru bu. Anladım. Peki okul içinde hiç mi farklılık yok? Herkes aynı şeyi mi söylüyor? Hayır, kesinlikle yok. Mesela Mises ve Hayek'ten sonra gelen Murray Rothbard var. O işi anarko-kapitalizme, yani devletsiz bir topluma kadar götürüyor. Devletsiz toplum mu? Evet, sonra Hans Hermann Hoppe var, o da Rothbard çizgisinde ama argümantasyon etiği diye farklı bir temellendirme yapıyor. Bir de demokrasiye yönelik sert eleştirileri ve sosyal konulardaki muhafazakar duruşuyla, özellikle o fiziksel uzaklaştırma lafıyla çok tartışılıyor. Fiziksel uzaklaştırma. Yani dışlama mı demek istiyor? Kaynaklarda o şekilde yorumlanıyor genelde, evet. Yani okul içinde de etik anlayışlar farklı. Mises daha faydacı bakarken, Rothbard ve Hoppe doğal hukuk veya işte bu argümentasyon etiği gibi farklı temellere dayanıyor. Etkileri nerelerde görülüyor peki bu okulun? Etkisi geniş aslında. Liberteryenizmin farklı kolları, anarko-kapitalizm, minarşizm, yani minimal devletçilik doğrudan bu okuldan besleniyor. Politikada Reagan, Thatcher gibi isimler üzerinde etkili olduğu söylenir. Günümüzde Arjantin Başkanı Milei mesela açıkça bu ekolden geldiğini söylüyor. Düşünce kuruluşları var. Mises Enstitüsü, Cato Enstitüsü gibi. Eleştiriler ne yönde peki? Eleştiriler de az değil. En başta yöntemleri nedeniyle ampirik olarak test edilmelerinin zorluğu geliyor. Bu yüzden bilimsel değil eleştirisi sıkça yapılıyor. Eşitsizlik gibi konulara yeterince odaklanmadıkları, makroekonomik politika araçlarını, faiz, para basma gibi tümden reddetmeleri de eleştiriliyor. Devletsizlik fikri de ütopik bulunuyor tabii. Anlıyorum. Yani özetle Avusturya İktisat Okulu bireyi, onun öznel değer yargılarını ve piyasa süreçlerini merkeze alan, devlet müdahalesine derinden şüpheyle bakan, oldukça özgün, etkili ama bir o kadar da tartışmalı bir düşünce akımı. Kesinlikle. Belki son bir düşünce bırakabiliriz size. Bu okulun spontane düzen ve bilginin dağıtık yapısına yaptığı vurgu, günümüzdeki blok zincir gibi merkezi olmayan teknolojilerle nasıl bir ilişki kuruyor olabilir? Acaba bu yeni teknolojiler, Mises ve Hayek'in teorilerini hiç beklemedikleri bir şekilde test etme veya belki de genişletme imkanı mı sunuyor? İlginç bir soru gerçekten. Evet, daha fazlasını merak ediyorsanız bahsettiğimiz Mises Enstitüsü'nün kaynaklarına veya Mises'in o dev eseri İnsan Eylemine göz atabilirsiniz. İyi bir başlangıç noktası olabilir.